Kalplerin saat gibi attığı bir şehirde zaman durmak üzere. Yetişkinlerin neşesi ve zamanı tükeniyor. Şehri kurtarabilecek tek şey ise efsanevi saat kulesinin zirvesindeki kadim bir sır. Peki, küçücük bir çocuk, babasını kurtarmak için çıktığı bu yolda zamanın kendisinden daha güçlü olabilir mi? Hadi, hikayeyi dinleyip öğrenelim. Leo ve Tiktakburg'un durmuş kalpleri. Tiktakburg adında eşi benzeri olmayan bir şehir vardı. Bu şehirdeki her şey ama her şey saatlerin ve çarkların kusursuz ritmiyle çalışırdı. Evlerin bacaları tam zamanında ritmik bir şekilde tüter, köprüler tıkırdayan mekanizmalarla açılıp kapanır ve sokak lambaları gün batımının son saniyesinde aynı anda parıldardı. Fakat Tiktakburg'un en büyük sırrı binalarında ya da sokaklarında değil, insanların içinde saklıydı. Bu şehirdeki her insanın göğsünde atan bir kalp yerine incecik yaylar ve zembereklerle işlenmiş kurmalı bir saat bulunurdu. Bu kurmalı kalpler insanların duygularına göre atardı. Mutlu ve huzurlu olduklarında kalpleri tik tak, tik tak diye yumuşacık sakin bir melodi çalar. Endişeli ya da aceleci olduklarındaysa tiki taka diye hızlı ve düzensiz bir gürültü çıkarırdı. Bu şehirde yaşayan Leo adında meraklı ve gözlemci bir çocuk vardı. Diğer çocukların aksine Leo şehrin gürültüsünden çok sessizliğin içindeki detayları severdi. Ve son zamanlarda endişe verici bir detayı fark etmişti. Tiktakburg'daki yetişkinlerin kalpleri artık eskisi gibi atmıyordu. Herkes sürekli bir yerlere yetişmeye çalışıyor, yüzlerindeki gülümsemeler soluyor ve kalplerinden gelen o neşeli tik tak sesi yerini yorgun ve zayıf bir tıkırtıya bırakıyordu. En çok da babası için endişeleniyordu. Babası şehrin en yetenekli saatçi ustasıydı. Eskiden onun dükkanına girdiğinizde yüzlerce saatin uyum içindeki melodisi karşılardı sizi. Babasının kendi kalbi ise hepsinden daha güçlü ve neşeli atardı. Ama şimdi babası dükkanında sessizce oturuyor, aletlerine boş gözlerle bakıyor ve göğsünden gelen ses neredeyse duyulmayacak kadar zayıf bir tik tak sesine dönüşmüştü. Bir sabah Leo en büyük korkusuyla yüzleşti. Babası saatçi tezgahının başında yığılıp kalmıştı. Göğsündeki o minicik işlemeli saatin akrebi ve yelkovanı tamamen durmuştu. Tek bir tıkırtı bile gelmiyordu. Şehir doktoru geldi, babasını muayene etti ve çaresizce başını salladı. "Bilemiyorum Leo," dedi. "Bu bir kırık bir çark ya da bozuk bir yay değil. Bu sanki kurulmaktan yorulmuş bir kalp. Zembereği yeniden kurulma isteğini kaybetmiş." Doktor umutsuz bir sesle ekledi. Eski efsanelere göre şehrin merkezindeki büyük saat kulesinin en tepesinde durmuş her kalbi yeniden çalıştırabilecek sihirli bir güneş çarkı olduğu söylenir. Ama nesillerdir oraya kimse tırmanmadı. Kulenin içi şehrin unutulmuş zamanları gibi karmaşık ve tehlikelidir. Leo o an ne yapması gerektiğini biliyordu. Babasını kurtaracak tek şey o güneş çarkıysa kimsenin cesaret edemediği o kuleye tırmanacaktı. Büyük saat kulesinin kapısından içeri süzüldüğünde kendisini devasa bir makinenin içinde buldu. İlk kat acele edilmiş anlar odasıydı. Her yerde delice bir hızla dönen dev çarklar ve birbiriyle uyumsuz bir şekilde sallanan yüzlerce sarkaç vardı. Bu gürültü şehirdeki yetişkinlerin unuttuğu tüm anları temsil ediyordu. Hızlı içilmiş bir sabah kahvesi ve dağlaşmadan çıkılan bir kapı, dinlenilmemiş bir hikaye. Bu odadan geçmek için onlardan daha hızlı olamazdı. Leo durdu, gözlerini kapattı ve tüm o kaosun içindeki tek bir sakin ritmi, kulenin kalbinden gelen o yavaş ve sabit vuruşu dinledi. Ve o ritme uyarak çarkların arasından sakince geçti. Hızın her zaman ilerlemek olmadığını öğrendi. İkinci kata ulaştığında kurulmamış zemberekler salonuna girdi. Burası hüzünlü ve sessizdi. Etrafta yayları tamamen boşalmış, cansız mekanizmalar duruyordu. Artık şarkı söylemeyen mekanik bir kuş, çalmayan bir müzik kutusu. Bunlar insanların vaktim yok diye unuttukları hobileri ve hayalleriydi. Leo, babasının da eskiden böyle mekanik kuşlar yaptığını hatırladı.
Yerde duran boynu büyük kuşu eline aldı ve nazikçe kurma kolunu sadece bir kez çevirdi. Kuş tek bir notalık ama o sessizlikte duyulmuş en güzel şarkıyı söyledi. Leo, küçücük bir anlık ilginin bile unutulmuş bir hayata can verebileceğini anladı. Sonunda kulenin en tepesindeki cam kubbeye ulaştı. Yanlış hizalanmış gelecekler gözlemevine. Burada gezegenleri andıran yüzlerce cam küre birbirine çarparak kaotik bir yörüngede dönüyordu. Herkes geleceğe koşuyordu ama kimse doğru yolda değildi. Leo, gözlemevinin tam ortasına yürüdüğü efsanevi güneş çarkının olması gereken yerde sadece boş, mermer bir kaide duruyordu. Sihirli bir çark yoktu. Leo'nun omuzları çöktü. Başaramamıştı. Babasını kurtaramayacaktı. Yorgun ve üzgünlükle boş kaidenin yanına oturdu. Gözlerini kapattı ve babasını düşündü. Ama onun hasta halini değil, eski günleri. Birlikte hiçbir aceleleri olmadan atölyede oturdukları, babasının sadece onun anlattığı bir hikayeyi dinlediği ve o sırada kendi kurmalı kalbinin neşeyle tik tak, tik tak diye attığı bir anı. Babasına duyduğu o saf ve koşulsuz sevgi göğsünde bir sıcaklık yarattı ve o an ne yapması gerektiğini anladı. Elini göğsüne götürdü ve kendi kurmalı kalbini o neşeyle ve sevgiyle atan sağlıklı ve ritmik saatini nazikçe yerinden çıkardı. Leo'nun kalbi etrafına sıcak, altın renkli, istikrarlı bir ışık yayıyordu ve o parlayan kalbini yavaşça ortadaki boş kaidenin üzerine koydu. Kalbinin mermere değdiği an tüm saat kulesi derinden titredi. Kulenin tepesinden güneş gibi parlak, altın bir ışık dalgası yayıldı. Bu sıcak ışık Tiktakburg'un her sokağına, her evine ve her insanın kalbine ulaştı. Yetişkinlerin o yorgun, düzensiz veya tamamen durmuş olan kalpleri teker teker Leo'nun o sakin, sevgi dolu ve huzurlu ritmiyle yeniden atmaya başladı. Tik tak, tik tak, tik tak. Aşağıda babasının gözleri yavaşça aralandı, göğsündeki saat artık sessiz değildi. Sakin, sıcak ve güçlü bir şekilde atıyordu. Ve babası yıllarda ilk defa gerçekten gülümsedi. Leo, babasını kurtarmak için sihirli bir çark bulmamıştı. O, Tiktakburg'daki herkese sahip oldukları en değerli ritmi, yani birbirlerine ayıracakları vaktin, sevginin ve anın ritmini hatırlatmıştı. Şehir halkı, aradıkları güneş çarkının kayıp bir parça değil, paylaşmayı unuttukları sevgi olduğunu anladı. O günden sonra Tiktakburg'un ritmi sonsuza dek değişti. İnsanlar yine çalışıyordu ama artık birlikte yürüyüş yapmak, bir müzik kutusunu dinlemek ve çocuklarının hikayelerine gerçekten zaman ayırmak için de duruyorlardı. Ve herkes biliyordu ki şehrin kalbini tamir eden kişi bir saatçi değil, onlara zamanın gerçek anlamını hatırlatan küçücük bir çocuktu.